Silikon Vadisi'nde vizyoner bölümündeyiz ve vizyoner bölümde bu hafta gerçekten beni de çok heyecanlandıran, hem Türkiye'de hem de yurt dışında kendini ispatlamış ve önümüzdeki yıl içerisinde daha da büyüyeceğine inandığım gerçekten çok güzel bir girişimin sahipleriyle, daha doğrusu sahibiyle beraberim. Onur bizlerle beraber. Kendisi Pulpo Air. Pulpo Air. Başlangıçtan beri sürekli bunu konuşuyoruz. Pulpo Air, Pulp Air benim hep böyle aklımda karıştırıyor ama Pulpo Air firmasının kurucu ortağı kendisi Onur Candan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ya gerçekten çok heyecanlanıyorum böyle girişimler olduğunda Onur, çünkü Türkiye'de gerçekten böyle çok iyi fikirler var ve yurt dışında böyle kendisine bir yere edindiği zaman da gurur duyuyorum ve onur duydum. Buraya geldiğin için. Hemen anlatalım mı? Ne yapıyorsunuz? Eğer teknolojisi arttırılmış gerçeklik, siz arttırılmış gerçeklikle uğraşıyorsunuz yazılım tarafında, ama böyle bir kelimeyle özetleyecek olursan nasıl özetlersin yaptığın işi? Pulpo Air aslında güzellik pazarına sanal makyaj teknolojileri geliştiren ve bu teknolojileri gerçeğe yakın bir şekilde geliştiren bir Ar-Ge firması ve sahip olduğu teknolojileri firmalarla, kozmetik markalarıyla birlikte çalışarak son tüketicinin ürünleri gerçeğe yakın bir şekilde denemesini sağlıyor. Dur. Buradan bütün, şuraya mı? Şu kameraya söylüyorum. Buradan bütün kadınlara şimdi diyorum ki bizim çok az izleyicidir. Yani kadın izleyici azdır ama şu anda bence onların çok ilgisini çekecek bir konudan bahsedeceğim. Özellikle makyaj konusu, değil mi? Evet. Makyaj tarafında işte gelişmiş bir teknoloji. Bizim için teknoloji yok mu diyorlar? Buyurun efendim, sizin için teknoloji. Ne yapıyor acaba yazılımınız? Tabii ki yazılımımız aslında bir eklenti gibi çalışıyor. Tamam. Kozmetik markaları eklentimizi kendi e-ticaret platformlarına, varsa kendi app'lerine, sosyal medya hesaplarına ve mağazalarda QR'la veya akıllı ekranlarla son tüketiciye yönelik ürünlerini denettirebiliyorlar. Burada ürünü denettirirken gerçekçilik çok önemli. Yani bir ruju veya bir maskarayı denediğinizde aslında gerçeğe yakın bir şekilde gerçekçilik oranını vermeniz lazım ki son tüketici o deneyimi yaşayabilsin. Yani ben diyelim ki bir makyaj malzemesi alacağım. Herhangi bir marka. Ama bunun için bir yere gitmem lazım. Gitmek de istemiyorum. Evet. En gerçekçi şekilde o kullanacağım ürünü yüzümde mi görüyorum? Evet, Onu anlamadım. Fotoğrafınızı çekip aslında yüzünüzde o ürünü uygulayabiliyorsunuz. Hatta ürün paketlerini de uygulayabiliyorsunuz. Yani aynı anda hem ruju hem maskarayı hem fondöteni uygulamak istiyorum derseniz bizim teknolojimiz buna da izin veriyor. Bir markanın ürün gamını bir anda kendi yüzümde ve en gerçekçi şekilde görebiliyorum. Gerçekçi bir şekilde görebiliyorsunuz ki aslında elimizdeki kamera teknolojileri geliştikçe bu gerçekçilik oranında artmaya devam ediyor. Yani biz %80 gerçekçilik diyoruz ki bu son tüketiciye ciddi bir fikir veriyor. O yüzden tüketici birebir, yani tek tek ürün de deneyebilir, ürün paketlerini de deneyebilir kozmetik firmasının sitesinin içerisinde veya bir marketplace veya retailer da olabilir. Yani bir perakende firmasının da sitesinde ürünleri olabilir. Ya da bir marketplace'in içerisinde de bunu deneyebilir. Bu aslında şeyi de ortadan kaldırıyor, değil mi? Hani diyelim ki şu pandemi döneminde çok sıklıkla gördük. Hani gitmek zaten AVM'lere zor. İşte problemler de yaşanıyor. Bu özellikle marketplace uygulamaları dediğiniz uygulamalar sıklıkla arttı bu dönem içerisinde. Gitmeye gerek yok. Yani sana en çok yakışan, değil mi? Makyaj. Şimdi kadın olmadığımız için ben bunu çok da iyi hani anlatamıyorum belki ama şeyden biliyoruz, ama yani günün sonunda biz de televizyonculukta kullanıyoruz bazı makyaj ürünlerini. Stüdyolarda özellikle yaparken çekimleri. Hani hangi makyaj ürününün sana daha iyi gidebileceğini kısmını siz bunu teknolojiyle zaten veriyorsunuz. Hatta yani biz aslında bu ürünü geliştirdik ama birçok ürün geliyor. Mesela saç rengi değişimi teknolojimiz geliyor. İşte, saç rengi değişimi. O kuaför işine de giriyorsun. Harika. Aslında güzellik kesim mesim de. Gerçi onlar var. Yani saçın uzun olsa ne olur muhabbetiyle ilgili programlar var hani yani böyle ama renk değişiminde gene işte bu saç boyasını kullanmadan önce yüzünde işte R300 bilmem kaç bunu kullanırsam ne olur? R400 bilmem kaç bunu kullanırsam ne olur? Kesinlikle o şekilde. Artı şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Aslında biz mağazadaki danışman dediğimiz, yani satış danışmanı dediğimiz ya da make-up artist dediğimiz kişilerin online taraftaki versiyonuyuz. Yani yapay zekasıyız aslında. Çünkü bunda yapay bir zeka da var aslında. tabii arkada bir makine öğrenimi ve yapay zeka da dönüyor ve el tanıma, yüz tanıma algoritmaları çalışıyor aynı zamanda. Ama burada şunu belirtmekte fayda var. Biz herhangi bir yüz datası almıyoruz. Bazen bu karışabiliyor. Bizim tek yaptığımız şey aslında yüze onu uygulayabilmek.
Anladım. Yani bir makyaj bölgesine, işte ruj bölgesi. Teknolojimiz bu arada sektöre özel hale getirildi. Yani fondöten bölgesi, işte maskara bölgesi, ruj bölgesi, bunlar tek tek ayrı olarak tanımlandı. Bu da bir aslında unique bir teknoloji haline Kaç geldi. tane firma var böyle dünyada sizin gibi? Dünyada aslında bilinen 3 firma var. Yani gerçek anlamda sahada olan, müşterileri olan, Sizinle beraber. bizimle beraber 3 firma var. Bunlardan birisini aslında dünyanın en büyük kozmetik firmalarından biri satın aldı. Dolayısıyla 2 tane firma kaldı diyorsun. Hani Evet. aslında herkese çalışabilen Evet. 2 firma var. Evet. Siz de böyle birçok vendor'a, birçok markaya Kesinlikle. çalışan bir firmasınız. Peki sadece Türkiye değil, dünyada çalışıyorsunuz değil mi? Dünyada da çalışıyoruz. 12 farklı ülkede müşterimiz var. 12 farklı ülkede. Amerika'dan Kanada'ya. Ne zaman Katar'dan. kuruldunuz Onur? Bizim resmi kuruluşumuz 1,5 sene. Ama ben girişimci Müthiş. olarak arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle yaklaşık 8 yıldır uğraşıyorum. Aslında bu teknolojiyi 8 yıl artı bir, yani 7 sene artı 1,5 sene falan diyebiliriz. Evet, Pulpo'nun kuruluşu 1,5 senedir. Ama 1,5 senede gerçek bir startup işte arkadaşlar. Ben böyle hikayelere bayılıyorum. Yani al 1,5 yılda firmayı kur, 1,5 yılda 12 farklı ülkede müşteri. Çok uzun konuşmak isterim seninle çünkü birçok arkadaşım var şu anda. Ya benim acayip bir fikrim var Dinçer abi diyen ama işte kurulma hikayesi, geliştirme hikayesi, bu işin sermaye kısmı, dünyaya açılma, pazarlama, marketing, bir taraftan bu işin teknolojik altyapısını geliştirme. Hani böyle bizim 10 dakikada anlatacağımız bir konu değil. Ben hemen şeyi sormak istiyorum. Peki amaç ne? Nereye gitmek istiyorsunuz şu anda? Yani bundan sonrası next step ne? Aslında biz şu an sektörü dönüştüren konumdayız. Yani ürünlerimiz de, ya mesela biz bir ürün daha çıkarıyoruz. Normalde kadınlar makyaj kararı alırken işte saç rengi, ten rengi, göz tipi gibi birçok detayda makyaj kararında etkilidir. Ve biz şu an o öneri motorunu da sahaya sürüyoruz. Aslında Recommendation. recommendation, yüzün detayına göre recommendation. Sen bunu değil, bunu kullanırsan senin yüzün daha iyi olur. O Aynı süpermiş. şekilde bunu öneriyoruz, bunu denetiyoruz, bunu satın almaya da bağlatabiliyoruz ve bunun bütün progresini ölçebiliyoruz. Biz aslında bir yandan da data firmasıyız. Yani arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak bu datayı son tüketicinin de faydasına, markanın da faydasına kullanıyoruz aslında ve karar alma süreçlerini daha iyi, daha hızlı, daha uygun hale getiriyoruz. Bir de biraz önce şeyden bahsetmiştin. Biraz önce derken biz hani bir kayda girmeden evvel şeyden konuştuk. Hani biz günün sonunda dünyada bu dijital ürünler konusunda çok adım atan firmalar var. Yani spor markaları var, ayakkabı markası var vesaire gibi. Yani bu iş biraz o tarafa gidiyor. Anladığım kadarıyla özellikle sosyal mecralar buna da yatırım da yapacaklar gibi geliyor. Yani kesinlikle. atıyorum X bir sosyal ağ firması diyelim. Diyecek ki işte sen kadınsın, erkek arkadaşlarına şu ürünleri gönder. Çıkacak olan sonuca göre de sana ürün şu kadar indirimli mesela gibi. Kesinlikle. Yani aslında bu büyük sosyal medya mecraları bu işlere ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu da onlar için gelir kapısı. Artı Bu arada işte, fikir verdim ha. Bunun altını da neyse. Çok güzel fikir verdim. Evet. bu meta dünyası işte. Metaverse online, değil mi? Evet, Metaverse aslında bizim geliştirdiğimiz teknolojiyi daha da erişilebilir ve dijital dünyaya uygulanabilir hale getiriyor. Biz şu an online görüşme platformlarını teknolojimize entegre etmek için çalışıyoruz. Yani siz bir online toplantıya girdiğinizde makyaj yapmanıza gerek kalmadan eklentinizi kullanarak işte ruju dijital olarak Süper uygulayıp fikir bu. hatta markanın rujunu dijital olarak satın alabileceksiniz. Yani siz markadan isterseniz offline ruj alacaksınız, isterseniz online ruj alacaksınız, istiyorsanız hem online hem offline alacaksınız. Ve bu online aldığınız ruju gidip işte bu görüşme platformlarında kullanabilir hale geleceksiniz. Aslında biz Arka planı yaptıklarını gördüm. Ama hani arka plan için belirli uygulamalar var ama hiç makyaj uygulaması yani süper bir burada fikir. bizim gibi firmanın avantajı şu, biz aynı zamanda markaların ürünlerinin dijital asetlerini çeviriyoruz. Yani biz bir yandan üretim Dönüşüm firması gibiyiz. aslında tam. Yani bugün bir kozmetik üreticisinin elinde olan dijital kod gerçek dünyaya uygun değil. Biz ne yapıyoruz? Bizim arkada bir renk dönüşüm algoritmamız var. Input offline olarak giriyor, output online olarak çıkıyor. Ve bu da Bir de kişiye özel değişiyor değil mi bu? Yani benim ten bu rengim kişiye özel değişiyor. Çıkarken de o kod AR dünyasına uygun ve bu sadece bunun hakları da Pulpo'ya ait. Yani bizim aslında ciddi bir rekabet avantajımız ortaya çıkıyor. Çünkü biz bunu kütüphane diyoruz. Arttırılmış gerçeklik dijital kütüphanesi diyoruz. Bu kütüphane bizde çok ciddi artmış durumda. Şu an 15.000'i geçti. Ve muhtemelen milyonlara ulaşacaksınız siz. Milyonlara ulaşacağız ve bu bizi
aslında hem teknoloji sağlayan hem onun dijital üreticisi olan hem de platform. Yani aslında biz bu dünyanın platformu haline geliyoruz. Bir aggregator dediğimiz bir platform haline geliyoruz. Ve bizim de aslında yani gelecekte gitmeye çalıştığımız yerlerde burası ve şimdiden buna yatırım yapıyoruz. Daha şirketi kurarken zaten bu vizyon üzerine kurduk. Süper. Ama dünyanın gelişimi, pazarın gelişimi, pazara da burada bir de pazarı da dönüştürüyoruz. Yani pazar yeni öğreniyor bu işi. Bu dediğin gibi sadece bence makyajla kalmayacak. Buna saç eklenecek, kesim Oje var eklenecek, ojeler var, ayak var, bilmem. Tüm vücut bakımını bunu eklediğiniz zaman bambaşka bir noktaya doğru gideceğini düşünüyorum. Özellikle bu işte sosyal medya, sosyal o online üzerinden yapılan toplantılar, görüşmeler, bütün bunlar hani gerçekten mesela bir FaceApp uygulaması Instagram'ın çevresini değiştirdi değil mi? Yani normalde baktığın, gördüğün kişiyle atıyorum Instagram'da gördüğün kişiler arasında dağlar kadar fark var. Ama burada siz gerçek bir make-up yani gerçek ürünlerle bunu yapıyor Gerçek oluyorsunuz. ürünlerle yapıyoruz. Yani bizim iddiamız şu. Yani o ürünü gerçekte uyguladın. Dijitalde de ona yakın yani. Aynısını değil evet. Ama gerçeğine yakın. %80'deyiz ki kamera teknolojisi geliştikçe bu 90-90'ların üzerine geçecek diyorsunuz. Bu lidar kamera teknolojileri geliyor. Yani derin sensörlü kameralar geliyor ve bunlar tabii ki aslında bu teknolojilerin daha uygulanabilir hale gelmesini sağlayacak. Karşımızda arkadaşlar geleceğin Mark Zuckerberg'i oturuyor olabilir. Yani ben size baştan söyleyeyim çünkü ama öyle deme. Yani özellikle belirli sektörler var ki hani biz ona kadın ürünleri sektörleri, çocuk ürünleri sektörleri diyoruz. Bunlar çok böyle koşan yerlerdir dünyada. Siz de güzel bir yere el atmışsınız. Öncelikle tebrik ederim. Programımıza geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Için yani çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Davetiniz için. Sağ olun. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor.